Selamlar, Sanal Gerçeklik kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Önceki videomuzda konuştuğumuz gibi grafik işlemcisini Quest 3 ile Quest 2'nin grafik işlemcisini tanıttık. Aradaki farkları inceledik. Quest 3 almak için sebeplerimizi sıraladık. Görüntü kalitesi olsun, hızı olsun, işlemci olsun, aralardaki bütün farkları, detayları inceledik. Ve Quest 3'ün artılarını teker teker konuştuk. İzlemeyen arkadaşlar yukarıdan linklerden önceki videomuzu izleyebilirler. Gerçekten tavsiye ediyorum çünkü bütün farkları, grafik işlemci farklarını, bütün her şeyi anlattık. Quest 3 ile 2 arasındaki bütün detayları konuştuk. Şimdiki konumuza geçmeden önce arkadaşlar Sanal Gerçeklik kanalına abone olun. Sizleri bekliyorum. Beraber oyunlarımızı oynayalım. Her zamanki gibi muhteşem oyunlar çekiyoruz. Görüntü kalitesi olsun, eğlence olsun, muhabbet olsun, her şey var. Bu videoyu izleyen bütün arkadaşlar abone olsun. Evet arkadaşlar, şimdi önceki videomda dediğim gibi MetaQuest 3'ün teknik detaylarından bahsettik ama 3'ün problemlerinden şu an bahsedelim. Sizin için 10 farklı maddeye böldüm. Maddeleri teker teker okuyalım. Sıkıntısı olan arkadaşlar, mesaj yazan arkadaşların problemleri, ayrıyetten teknik detay problemlerinden bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar hemen menüye giriyoruz. Menüde oradan dediğimiz gibi görüntü sekmesinden ekran sıcaklıklarını yapıyoruz. Ekran sıcaklıklı menüyü gösteren ekran sıcaklığı değil sadece. Bu ekran sıcaklığı oyunun içindeki ekran sıcaklıklarını da değiştiriyor. Yani hafif kırmızı, hafif koyu, hafif mavi olarak oradan girip ayarlarınızı yapın. Menüyü ne kadar net bir şekilde görüyorsanız ondan sonra oyunun içinde de o gördüğünüz şekli aynı oyuna da yansıyacaktır. İkinci konuya geçmek istiyorum arkadaşlar. İkinci konuda Quest Link bağlantı problemi. Şimdi Quest Link'e kaskımızda bilgisayarla bağladığımız zaman bağlantı problemi olarak bağlanıyor diyor, bağlanmıyor. Aranıyor diyor, aranmıyor. Bilgisayar aranıyor diyor, bilgisayar yok. Eşleştirmeyi yapamıyoruz. Yani bilgisayarımızı kapatalım, tekrar açalım ve ayrıyetten modemimizi kapatıp açtığımız zaman normalde problemlerimiz düzeliyor. Benim yaptığım böyle. Bilgisayarlar aranıyor diyor, bekliyoruz, bilgisayar yok. Aynı Wi-Fi'ye bağlandığım halde bile gene bilgisayarlar aranıyor kelimesi yazıyor. Wi-Fi'ye bağlanmıyor, Wi-Fi sorunları çıkıyor. Ben de bilgisayarı kapatıp açıyorum. Bu sefer kask bulundu diye bağlantı başarılı, gereksinimleri karşılıyor diye yazımız çıkıyor. Özellikle de Quest Link bağlantı yerinden sağ üstteki mavi kliğin açık olduğuna emin olalım. Çünkü mavi klik açık olmadığı zaman kablolu bağlantı için uygun oluyor sadece. Mavi kliği açalım, ondan sonra bağlantımızı yapalım. Üçüncü konumuza gelecek olursak, gözlüğü taktığımız zaman düğmelere basıyorum, menü çıkmıyor, menüyü bulamıyorum, menüyü nereden bulabilirim diye bazı problemler, bazı şikayetler geldi. Ben de bunu araştırdım. Bende de aynıları oluyordu çünkü. Şimdi gözlüğümüzü taktığımız zaman, çalıştırdığımız zaman gözlüğümüzü mesela bir salonda çalıştırdığımızı farz edelim. Gözlüğü salonda çalıştırdıktan sonra bunu takıyoruz, basıyoruz, menümüz çıkıyor. Ondan sonra gözlüğü çıkartıyoruz kafamızdan, başka odaya gittiğimiz zaman tekrar gözlüğümüzü taktığımız zaman, bastığımız zaman menü ortada yok. Neden yok? Çünkü öbür odada kalıyor menü. Oda değiştirdiğimiz zaman menü öbür odada kalıyor. Mesela ben salonda takıp başka odaya gittiğim zaman, tekrar gözlüğü taktığım zaman, menüye bastığım zaman menü salonda çıkıyor. Ben de geliyorum salondan kollarla beraber menüyü çeke öbür tarafa çıkartıyorum. Bu sorunları yaşamak istemiyorsanız gözlüğünüzü kapatın, tekrar açın. Ondan sonra aynı yerde sağ koldaki küçük düğmeyi 2 kere bastığınız zaman sesle beraber zaten menünün karşınıza çıktığını göreceksiniz. Dördüncü konuya gelecek olursak MetaQuest 3'ün içinde kontrast ayarları var. Bu kontrast ayarlarını düzgün yapmak gerekiyor. Şimdi neden olduğunu size detaylı bir şekilde anlatacağım. Quest 3'ün erişebilirlik, görme, ondan sonra kontrast ayarlarına girdikten sonra bu kontrast ayarının en düşük seviyede olması gerekiyor. Ben önceden kontrast ayarını ortanın bir üstü yaptım daha güzel göstersin diye. Fark etmedim. Oyunlara girdiğim zaman karanlık korku oyunlarında, karanlık oyunlarda hiçbir şey görmüyoruz. Hiçbir şey kesinlikle görünmüyor. Araştırdım, baktım neden görünmüyor, bilgisayara bağlandık, bilgisayarda görünüyor, gözlükten oyun oynarken hiçbir şey görmüyorum, zifiri karanlık. Halbuki oyunda ufak bir loş ışık var, oyun içinde karanlıkta ilerliyorsun. Meğersem bu kontrast ayarlarından, kontrastı yükselttiğim için ayarlardan, menünün içinden dediğim gibi erişebilirlik ve görmenin içinden kontrast ayarlarını yükseğe çektiğim için sadece menü için kontrast değil de oyun için de kontrastları komple koyu yapmış. Ben de
Onun için oyunu oynayamıyormuşum. Yani dediğim gibi bu kontrast ayarını en aşağıdan biraz daha yukarıya çekerseniz çok az bir şey kontrast vermeniz yeterli. Bu sizin için hem menüde de güzel görünür, hem fazla kontrast olup da karanlıkları zifir karanlık yapmaz. Siz de oyunlarınızı daha rahat oynayabilirsiniz. Sıradaki konumuz 5 arkadaşlar. Şimdi eğer ki pil çok az gidiyor, pilimiz az gidiyor veya vesaire fazla pili gitmiyor, Quest 3'ün diye sıkıntılar yaşıyorsak bir nebze de olsa pil tasarruf etmek için kolların titreşim ayarlarından titreşimini biraz düşürebiliriz. Bu titreşim ayarlarını da dediğim gibi şimdi erişebilirlik, görme ve hareket sekmesinden bunların titreşimini biraz kısıp daha az pilin gitmesini ve biraz daha pilden tasarruf etmeyi yapabiliriz. 6. konumuza gelecek olursak Oculus Quest donuyor diye bazı şikayetler almışım. Şikayetleri önce araştırmak için acaba Oculus makinamızdan problem var, oyunlarımızdan problem var ya da internetimizden problem var diye önce bir bakmak gerekiyor. Hafta sonu akşamları baktığımız zaman bütün herkes internete yüklendiği için internette azalmalar oluyor. Onun için donmalar olabiliyor. Gündüz birkaç kere oyununuzu deneyip herkesin bağlanmadığı zaman oyununuzda sıkıntılar oluyor mu diye bakmakta fayda var. Yalnız bu arada 15 ile 20 MB arası temiz bir oyun sergileyebiliyor. Yani 20 MB ortalama Quest Link bağlantısı için yeterli. Evet arkadaşlar. Bu arada eğer donmalarınız devam ediyorsa Steam'le bilgisayarla bağlantı kurup oyunlarınızı oynuyorsanız Steam'in oyunlar sayfasından indirdiğiniz yerden sağ tarafta oyun dosyalarını doğrula diye bir yer var. Oradan oyun dosyalarını doğrulayıp oyunlar doğrulamada sıkıntı var mı diye tekrar indiriyor çünkü. Doğrulamada sıkıntı var mı yok mu diye oyunda indirmesinde hata olmuş mu olmamış mı diye bakabilirsiniz. Eğer hata olduysa oyunları tekrar indir ya da doğrulamaları düzelt diye basıp oyunları doğruladıktan sonra tekrar oyununuzu oynayıp takılıyor mu takılmıyor mu diye kontrol edebilirsiniz. 7. konumuza gelecek olursak şimdi bilgisayarla bağlandığımız zaman Oculus'ümüze bazen karşımıza sadece bilgisayar ekranı gibi görünüyor Oculus Quest'ten. Bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi özellikle SteamVR'yi kurmanız gerekiyor. SteamVR'de bazı oyunlar SteamVR destekli çalışıyor. Mesela oyunumuzu bilgisayardan açarken bastığımız zaman SteamVR modunda ya da Oculus modunda başlat diye bir uyarı çıkıyor. Oculus modunda başlattığımız zaman eğer oyun çalışmıyorsa o oyun SteamVR modunda da çalışabilir. SteamVR modunda çalıştırmayı deneyelim. Eğer tekrar bilgisayar ekranı gibi sorunlar çıkıyorsa SteamVR'yi silelim. Ondan sonra tekrar yükleyelim. Tekrar SteamVR'yi çalıştırmayı deneyelim. 8'e geçiyoruz arkadaşlar. 8. konumuz kablolu bağlantı donuyor. Quest 3'ün orijinal kablosu hariç öteki kabloların hiçbirinde arkadaşlar şarj etme işini ve data verilerini güzel bir şekilde destekleyemiyor. Data verilerini ve ayrıyetten şarj etme özelliğini iyi bir şekilde kullanmıyor. Size önerim benim bu Quest 3'lerin orijinal kablosunu kullanırsanız sizin için daha fazla olur. Çünkü bunun için özel yapılıyor. Öyle bir tarafı USB bir tarafı Type-C kabloların hepsi buna uyumlu değil. Ya datayı iyi iletmiyor. Çünkü data verilerini hızlı iletmiyor. Kablo kaliteli değil. Ya da şarj etme konusunda bazı problemler çıkıyor. O problemlerden kurtulmak için orijinal kabloyu almanızı tavsiye ediyorum. 9. konumuza gelecek olursak Mixed Reality oyunlarında kameranın kötü gösterdiğinden şikayetleri olan arkadaşlar var. Kamera normalde standartlarda sadece ortamı biraz görelim diye yapılmış. Kamerayı çok net yapmamışlar. Yalnız Mixed Reality oyunlarını oynarken ya da ayrıyetten menülere bakarken her şeyi zaten çok net görüyoruz. Bu kameraya insan zaten zamanla alışıyor. Bu çok karıncalı görünüyor baştan. Yalnız dikkat edeceğiniz konu ışıklı ortamlarda Mixed Reality oyunlarını oynarsanız daha bu karıncalanmalar, bazı problemler daha az bir şekilde görünüyor. Benim size tavsiyem Mixed Reality oyunlarını oynarken biraz aydınlık ortamlarda, güzel ışık olan ortamlarda oynamanızı tavsiye ederim. 10. konumuza gelecek olursak önceki videomda da dediğim gibi şimdi gözlüğümüzde taktığımız zaman sarı lekeler ya da baktığımızda sarı lekeleri görüyorsak kesinlikle bu güneş lekelerinden kaynaklanmaktadır. Gözlüğümüzü güneşe maruz bırakmayın. Güneşe gözlüğümüzü maruz bıraktığımız zaman güneşin ışıkları çarptığı zaman lenslere zarar veriyor ve sarı sarı güneş lekeleri bırakıyor. Bundan da haberiniz olsun. Uzun lafın kısası gözlüğümüzü güneşe maruz bırakmayalım. Gelecek olursak son olarak hızlı menülere nasıl girilir ya da
ufak tefek bilmediğimiz detayları size göstermek istiyorum. Gözlüğümüzü kullandığımız zaman, gözümüzde oyunun içinde olduğumuz ya da menüde olduğumuz zaman sağ tarafına 2 kere vurunca menüdeysek oyuna sokuyor bizi. Bir daha vurduğumuz zaman oyundaysak da menüye sokuyor bizi. Yani oyun oynarken çıkmak istiyorsak sağ tarafını 2 kere vurup normal etrafı görüp de menüyü de görebiliyoruz. Bir daha vurunca tekrar sanal ortama, oyunlarımızın içine geri dönüyor. Kollarla da oynadığımız zaman ellerimize geçmek istiyorsak kolları 2 kere birbirine vurup bırakıp uzak bir yere bırakmamız gerekiyor. Çünkü kolları görüyor gözlük. Bırakıp ellerimizi böyle yaptığımız zaman zaten komple ellerimizle her şeyimizi yapabiliyoruz. Oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdilik size arkadaşlarımızın internette gördüğüm veya bana mesaj yazıp da yardım olmaya çalıştığım arkadaşların problemlerinden bahsettim. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda oyunlarımıza devam edelim. Size 2 tane video yaptım. MetaQuest 3 ile MetaQuest 2'nin arasındaki teknik detayları anlattım. Önceki videomda dediğim gibi neden Quest 3? Buradan gene ben alayım, size son bir defa söyleyeyim. Önceki videomda detaylı bir şekilde anlattım. Burada da size sonuçları anlatmak istiyorum eğer önceki videomu izlemediyseniz. Ama önceki videomu mutlaka izleyin. 29.6 daha yüksek çözünürlüğü var. %10 daha geniş görüş alanı, 2 GB daha fazla RAM belleği, 3.15 daha piksel yoğunluğu var bunun. 44 mm daha ince, Wi-Fi sürümü birisinin 6, birisinin 5, %39 daha fazla pil gücü ve bekleme süresi, %33 daha fazla yüksek yenileme hızı. Daha fazla detayları öğrenmek istiyorsanız önceki videomda bu okuduğum konuların detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olun kanalıma. Beraber oyunlara devam edelim. Devam ediyoruz oyunlara. Evet, kanalıma abone olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve karşınızda MetaQuest 3. Devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.